Herkese merhabalar, ben Ozan Tarık. Bu videoda Zapier ile Facebook çevrim dışı olay otomasyonu nasıl yapılır ve bu otomasyonla reklam performansınızı nasıl artırabileceğiniz hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar, öncelikle çevrim dışı olay nedir eğer bilmiyorsanız bu konuyla alakalı daha önce çektiğimiz bir video var. Önce o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Herkese merhabalar, ben Ozan Tarık. Bugün Instagram, Facebook, Pinterest ve bunun gibi sosyal platformlarda otomatik gönderi paylaşımını nasıl yaparız ve bunun otomasyonunu nasıl kurarız, bu konu hakkında konuşacağız. Çevrim dışı olayları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Web sitenizde ya da haricinde gerçekleşen ve Facebook pikselin göremediği davranışlar. Yani davranışlar derken satışlar ve olay kodlarından bahsediyorum. Örnek verecek olursak, kapıda ödeme olarak bir satış sisteminiz var ve bu siparişleri WhatsApp'tan alıyorsunuz. Dolayısıyla da Facebook bu alışverişleri göremiyor. Eğer ki siz bu alışverişleri Facebook'a bildirip bu insanlar benden alışveriş yapan insanlar şeklinde Excel tablosunu Facebook'a yüklerseniz otomatik olarak Facebook artık o insanların reklama tıklayıp tıklamadığını, siparişe dönüp dönmediğini ve pikselinize, dolayısıyla da reklam sonuçlarınıza bu alışverişleri bir çevrim dışı olay alışverişi olarak yükleyebiliyor olacak. Bu da kampanyanızın ve pikselinizin henüz öğrenme aşamasındayken eksik olan datasının daha güçlü olmasını sağlayıp bu şekilde kampanya sonuçlarınızın daha iyi optimize edilmesini ve dolayısıyla da reklam sonuçlarınızın çok daha iyi olabilmesini sağlayacak. Bildiğiniz gibi özellikle iOS 14 gelişmesinden sonra Facebook reklam yöneticisinde gördüğümüz sonuçlar ciddi şekilde saçmalamaya başladı ve kampanya sonuçlarımızı hiç de stabil olmayan bir durumun içine soktu. Yani reklam yöneticisinde gördüğümüz sonuçlar bizim artık bakıp da doğruluğundan emin olamadığımız sonuçlar haline dönüştü. Bu noktada özellikle çok fazla veri kaybının olması, kampanyalardaki verimin düşmesine ve reklam performanslarının olumsuz olarak etkilenmesine neden oldu. Tam bu noktada da çevrim dışı olay setleri yardımımıza büyük oranda yetişmiş oldu. Yani Facebook'un reklam sonuçlarından veri toplayamıyor olması, bizim kendi web sitemizdeki veriyi ya da WhatsApp'taki veriyi, WhatsApp'tan aldığımız müşteri bilgilerini Facebook'a vermemize engel değil. İşte bu sebeple de bu otomasyon videosunu çekiyoruz. Eğer alışverişlerinizi ve müşteri bilgilerinizi düzenli olarak Facebook'a çevrim dışı olay setleri olarak yüklemeye devam ederseniz reklam performanslarınız çok daha iyi oranda etkilenmiş olacak ve öğrenme süreçlerini çok daha hızlı tamamlayabiliyor olacaklar. Çünkü Facebook'un alamadığı, daha doğrusu alıp da işleyemediği veriyi siz dolaylı yoldan onunla paylaşıyor olacaksınız. Tabii ki bu %100 bir çözüm değil. Yani %100 tüm veriyi alabileceğiz demiyorum size, ama yine de eksik olan veriden iyidir. Benim genelde tecrübe ettiğim sayılara göre, örnek veriyorum, reklam sonuçlarında 10 alışveriş gözüküyorsa ve ben de düzenli olarak çevrim dışı alışverişleri Facebook'a yüklüyorsam bir 10 alışveriş de çevrim dışı alışveriş olarak geliyor. Yani bu da kampanyalarımızdaki alışveriş sayısını 2 katına çıkartmış olmamız demek. Tabii ki yüklediğimiz kaynaktaki insanlar o reklamlarımıza tıkladıysa. Peki Zapier otomasyonuna ne ihtiyaç var derseniz, biliyorsunuz ki çevrim dışı olay setlerini yüklerken bu işi Excel tablolarıyla manuel olarak yapmamız gerekiyor. Ama tabii bu noktada manuel olarak girmek her zaman için mümkün olmayacağından dolayı ya da ciddi zaman gerektireceğinden dolayı bir otomasyonla bu işi yapabiliyor olmamız kadar güzel bir şey de yok. Ama eğer otomasyonu kuramıyorsak bile en azından manuel olarak yüklemek zorundayız. O zaman isterseniz çok da uzatmadan hadi bilgisayar ekranıma geçelim ve Zapier Facebook çevrim dışı olay setleri otomasyonunu nasıl kuruyoruz? Bu konuyu bir göstermeye başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle bu çevrim dışı olay setlerine olay yükleyebilmemiz için tabii ki işletme ayarlarına gelip bir çevrim dışı olay seti yüklememiz gerekiyor. Onun için işletme ayarlarında veri kaynaklarının altında çevrim dışı olay setlerini yüklüyoruz. Bir isim veriyoruz. ozantarık.com çevrim dışı olay seti. Biliyorsunuz bu çevrim dışı olay setlerine olay yöneticisinde, yani pikselin olduğu sayfada erişebiliyoruz. Buradan kişiyi ekledik, yönetmeyi açtık ve çevrim dışı olay setlerimizi artık oluşturduk. Sayfayı yenilediğimizde artık burada bir çevrim dışı olay setine sahip olmuş olacağız. Bağlı varlıklardan mutlaka bir reklam setinizi buraya eklemeyi unutmayın. Burada reklam seti olmadığı için henüz ekleyemiyorum, ama basitçe ekleyebilirsiniz buradan. Bağlı varlıklar ve varlık ekle deyip reklam hesabını seçmeniz lazım. Şimdi Zapier'le gelen siparişleri otomatik olarak çevrim dışı olay seti olarak nasıl Facebook'a yani reklamlarınıza, yani kampanyalarınıza gönderebilirsiniz? Ona geçelim. Önce bir Zapier'de account'unuzun olması gerekiyor tabii.
Bakın burada benim daha önceden kullandığım, farklı oluşturduğum Zapp'ler var. Tabii bu Zapier account'u biliyorsunuz oluşturmak ücretsiz ama Shopify'ı kullanmak istiyorsak ki her altyapıyı desteklemiyor. Şu anda her altyapıdaki sipariş yani mesela TG Maxx, Ideasoft gibi Türk altyapıları kullanıyorsanız bunları desteklemiyor. Buradaki amacımız zaten her yeni gelen siparişi bizim manuel olarak göndermemize gerek kalmadan otomatik olarak gitmesiydi. Bakın burada şu anda ben bu hesapta şu anki mail hesabında 2000 task olan planı kullanıyorum. Buradaki 2000 task demek yani gönderdiğimiz her bir sipariş aslında her bir kayıt bir ZEP'e denk geliyor. O da bakın burada 2000 task olan aylık $49. Türkiye için tabii pahalı. O yüzden videoda söyledim. Her firma için mümkün değil bunu kullanmak. Ama eğer uğraşmak istemiyorsanız da 5000 siparişe kadar 89 gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim çok da uzatmadan. Buradan zaten bu detaylara bakarsanız nasıl oluşturuyoruz, nasıl bu otomasyonu kuruyoruz. Önce bir create zap diyoruz ve burada bizim otomasyonu kurabileceğimiz bir sayfa açılıyor. Bizim istediğimiz neydi? Shopify'a ya da internet sitemize diyelim gelen her bir siparişin aslında Facebook'a bir conversion lead olarak geçmesini istiyoruz. Yani burada 2 aşamalı bir seçenek var. Yani bir önce gelen siparişi alacak Zapier. Sonra o gelen siparişi de Facebook'a gönderecek. Yani benim ilk aşamam gelen sipariş. O yüzden ilk aşamama burada altyapım neyse onu yazacağım. Mesela şu an burada olan Shopify var. Premium yazıyor bakın. Kullanabilmek için her türlü premium hesapta olmanız gerekiyor. Çünkü 100 ZEP'ti galiba. 100 ZEP ücretsizdi yanlış hatırlamıyorsam. Ücretsiz versiyonda olsanız bile maalesef kullanamıyorsunuz bunu. O yüzden her türlü ücretli versiyonda olmanız lazım ki zaten 100 sipariş alan bir firmadaysanız yani öyle bir firmanız varsa o noktada Shopify altyapısında değilseniz eğer kullanabilirsiniz. Ne var burada mesela? WooCommerce var. WordPress altyapısındaysanız yine bu otomasyonu kurabilirsiniz. Baktım iCast beta olarak gözüküyor. iCast da buraya eklenmiş beta olarak kullanılabiliyor. OpenCart yok. OpenCart yok. TGMax vesaire gibi Ideasoft, Tsoft gibi altyapılar maalesef yok. O yüzden Shopify, WooCommerce ve iCast altyapılarında. iCast'ı denemedim beta olduğu için. Beta'da olduğu için bilmiyorum ama büyük ihtimal çalışıyordur. Çünkü yapması gereken sadece siparişi almak ve Zapier'e göndermek sipariş bilgilerini. O yüzden bir hata çıkacağını zannetmiyorum. Şimdi biz Shopify üzerine ilerleyelim. Shopify'ı seçtik. Ve burada bizden bir trigger event seçmemizi istiyor. Nedir bu? Bizim istediğimiz ne? Yeni gelen sipariş. Yani new order seçeneğini seçmemiz gerekiyor bizim burada. Ve continue dememiz gerekiyor. Yani yeni siparişi seçtik. Sonra bizden Shopify hesabımızı bağlamamızı istiyor. Buradan şu Manage Connected Accounts'tan ya da şuradan Connect a New Account deyip Shopify hesabımızın bağlantısını Zapier'e vermemiz gerekiyor. Verdikten sonra burada seçiyoruz o hesabı. Continue diyoruz. Sonra bir test trigger'ı gönderiyor. Yani test ediyor bir problem var mı yok mu şeklinde. Bütün bilgiler buraya geliyor. Sonra tekrar continue diyoruz. Ve bu sefer ikinci adıma geçmemizi istiyor. Biz şu anda Shopify'dan gelen siparişi Zapier'e gönderdik. İkinci aşamada da gelen siparişin bilgilerini Facebook Offline Conversion olarak Facebook'a göndermemiz gerekiyor. Ki zaten Zapier'in yaptığı şey de aslında bu. Farklı app'ler arasında köprü görevi görüyor aslında Zapier. Daha önceki çektiğimiz videolarda hatırlıyorsanız eğer orada Facebook lead'leri gönderiyorduk. Burada biz gelen siparişi Facebook'a göndermek istiyoruz. Bakın Facebook Offline Conversion seçeneği burada aktif. Buna tıklıyoruz ve daha sonra bizden bir event seçmemizi istiyor. Biz diyoruz ki action eventimiz send offline event yani çevrim dışı olayı gönder diyoruz şu anda bu otomasyonda ve continue diyoruz. Daha sonra Facebook hesabımızı seçmemizi istiyor. Buradan bir hesap seçelim. Bakın burada connect a new account diyor. Buradan da Facebook hesabımızın bağlantısını kurmamız gerekiyor. Tıklayıp Facebook bilgilerimizi girip daha sonra bu bağlantıyı kuruyoruz. Ve buradan bağlantıyı kurduktan sonra şu ikinci seçeneği seçelim. Sonra continue diyoruz. Sonra setup action'lar diyor. Ne diyor? Business account'unu seç. Yani hangi business'a bu veriyi göndereceğim, bu siparişi göndereceğim. Hemen ben seçeyim business hesabımı. Evet, business hesabımızı seçtik. Sonra event set'i seç diyor bana. Daha önce oluşturmuştuk. Az önce oluşturmuştuk. Ozantarık.com çevrimdışı olay seti. Bunu seçmiş oldum. Sonra diyor ki event time'ını seç bana. Burada geldim. Şu arama butonuna time yazdım. Buradan siparişin zamanını seçmem gerekiyor. Order time. Tabi bu bilgilerin düzgün şekilde gelmesi gerekiyor.
Şuradan Show All Options diyelim. Hıh. Update at diye bir seçenek var bakın. Bu tabii altyapıdan altyapıya değişiyor buradaki veriler ama burada siparişin zamanı önemli olan bizim için. Ondan sonra geldik e-mail'e tıkladık. E-mail'i seçmemiz gerekiyor. Çünkü bu aslında bir Excel olduğu için bakın şurada e-mail'i seçtim. Sonra fonu seçmemizi istiyor. Şuradan geldik. Şuraya bir fon yazalım. Bakalım çıkacak mı? Şurada. Eğer varsa müşteri datası da fon varsa yani telefon numarası varsa onu seçmemizi istiyor. First name, name. Last name. Buradan eğer data varsa last name diye aratabiliriz. Last name. Tabi bu arada benim bağladığım hesapta bu veriler olmadığı için, düzgün çalışmadığı için problemler çıkabilir ama sizin tarafta doğru hesabı bağladığınızda bu problemler oluşmayacaktır. First ya da şunu silelim şuraya. Direkt first name diye aratayım. Tamam. First name'i de attık. Sonra city diyor. City'yi seçelim. Bu bilgileri zaten alıyor olmanız lazım sipariş alırken. Shipping address city. Sonra state diyor. State'i seçelim. Bu Amerika'ya bağlı olan bir firma olduğu için bu Zapier'in kodu. O yüzden USD olarak çıkıyor ama Türkiye'deyseniz zaten gelen siparişin bilgileri direkt otomatik olarak buradan çıkıyor olacak. State'i seçelim. State'i bulalım. Şu province'i de seçebiliriz. Şunu seçelim. State'i seçtik. Sonra country diyor. Country. The US'i seçtik. Sonra zip code diyor. Zip code. Şöyle zip. Shipping adres zip. Ondan sonra gender büyük ihtimal zaten gender'ı almıyorsunuzdur. Burayı boş bırakabilirsiniz. Doğum günü almıyorsunuzdur. Boş bırakabilirsiniz. Sonra event name nedir diyor. Bunun hangi bilgi? Benim için bu bir purchase olduğu için purchase seçiyorum. Sonra değeri seç diyor. Burada genelde pikselinize bakmanız lazım. Pikselde content type'ının product mı yoksa product group olarak mı çekildiğini altyapınızdan kontrol etmeniz lazım. Shopify'da bu product group olarak seçili. O yüzden product grubu seçiyorum. Value'yu seçiyorum. Yani value dediğimiz alışverişin toplam değeri, bu önemli. O yüzden value diye arattığımızda çıkmayacak. Total diye aratsak çıkacak büyük ihtimal. Aynen, total price. Value'yu seçtik. Sonra currency seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Yani para birimi. Ondan sonra lead yok zaten bu. Order ID. Order ID'yi buradan bulacağız. Order ID. Buradaki veriler düzgün gelmiyor ama dediğim gibi sizin hesabınızda zaten bu problemler olmayacak. Çünkü zaten halihazırda düzgün bir veri üstüne işlem yapıyor olacaksınız. Ben de şu an demo hesabı gibi düşünün ama genel mantığı anlamaya çalışın kısaca. Item number'ı seçeceksiniz yine. Eğer hani bu SKU kodu da olabilir bu. Line items SKU aynen. Sizin için o data neyse. Event status'ı seçmenize gerek yok. Sonra burası da önemli. Şuraları seçmeniz gerekiyor düzgün şekilde. United States of America and buradan California dediğimizde ve continue dediğimizde setup action için bir test göndermiş oluyor. Aslında bu şekilde otomasyonumuzu kurmuş oluyoruz ve turn on Zap dediğinizde bu Zap artık aktif olmuş olacak ve çevrim dışı alışverişler olarak Go to My Zaps diyelim. Çevrim dışı alışverişler olarak sizin bütün alışverişleriniz artık siteden otomatik olarak Facebook'a offline conversion olarak yüklenmiş olacak. Bu noktada da sizin artık bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Her yeni sipariş geldiğinde Zapier sayesinde tüm süreç otomatik olarak ilerliyor olacak. Şimdi şöyle yapacağım. Şunu hatta ismini değiştirelim. Ozan Tarık Çepni YouTube yapalım. Şimdi bakın burada share dediğimde bir link verecek bana. Ben bu linki, videonun şuradaki linki videonun açıklamalar kısmına koyacağım ve siz bu linke tıkladığınız zaman bu az önce yaptığımız otomasyonu kendinize kopyalayabiliyor olacaksınız. Kendi Zapier'inize kopyalayabiliyor olacaksınız ve kendi hesap bağlantılarınızı yaptıktan sonra ve o az önce gösterdiğim detayları düzenledikten sonra düzgün şekilde çalışıyor olacak. Hani tek tek videoda yaptıklarımı izlemek yerine linke tıklayarak da tabii ki oluşturabilirsiniz. Onun dışında
Teknik tarafı bu kadardı. Genel mantığını da anlattık zaten neden böyle bir şey yaptığımızı. Kısaca açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp kendi Zapier'inize bu otomasyonu otomatik olarak kurun ve süreci buradan kontrol edebilirsiniz. Şurada Zap History diye bir bölüm var. Burada bir problem var mı yok mu diye kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında çevrim dışı olay setlerine gelip olay yöneticisine tıkladığınız zaman burada bu purchase verileri bir olay seti olarak yüklenmiş olacak. Hatta yüklenen bir hesaptan size göstereyim bir saniye. Onu açalım. Bakın çevrim dışı olay setleri yüklendiği zaman burada alışveriş datası, bağlantı yöntemi API diyor ve toplam alınan olayları da burada API ile yüklenen olayları göstermiş oluyor. O yüzden bunu da buradan testini yaparak tabii ki Zapier kurduğunuz Zap düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrolünü sağlayabilirsiniz. Ve zaten Facebook'ta reklam yöneticisinde sütunlar kısmından çevrim dışı alışverişler için bir sütun eklediğinizde ve burası da doğru çalışıyorsa artık çevrim dışı alışveriş olarak normal alışverişinize ek olarak görüyor olacaksınız. Onu da gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdi şurada bakın sütunlar bölümünde tıkladığınızda ve sütunları özelleştir dediğinizde burada standart olaylara tıkladığınız zaman ve alışverişi tıkladığınızda bakın burada çevrim dışı alışverişler diye bir bölüm var. Bunu açtığınız zaman çevrim dışı alışverişler bu sütunlara yansıyor olacak. Bunu tıkladığınız zaman otomatik olarak gelecek. Buradaki sütunlara bu çevrim dışı alışverişler yansıyor olacak. Şimdi bakın mesela bu kampanyada aslında 5 tane internet sitesi alışverişi gelirken, yani direkt piksele yansıyan alışveriş gelirken bu alışverişlerin 3 tane de bundan, bu internet sitesi alışverişlerinden 5 tane hariç olarak 3 tane de çevrim dışı alışveriş olarak yüklenmiş. Yani bakın burada toplamda 8 sipariş var. Bunun 3 tanesi aslında çevrim dışı alışveriş olarak gelmiş. Yani diğer tarafta eğer bunları yüklemeseydik bu kampanya 3 alışveriş eksik gösteriyor ve 5 tane alışveriş gösteriyor olacaktı. Kurduğumuz bu Zap sayesinde kampanyamız daha fazla alışveriş alıyor olacak. Bu örneklerden bir tanesi ama genelde %40 oranında da bir çevrim dışı olay alışveriş seti yüklenmiş oluyor. Özellikle bu iOS konusunda bu çevrim dışı olay setlerini kullanmak zorundasınız. Facebook'a daha fazla veri sağlamak zorundasınız. Bunu sağladığınızda kampanyalarınızın verimi yukarıya doğru tırmanmaya başlayacaktır. Böylelikle bu otomasyonu nasıl kurabileceğimizi anlatmış olduk. Umarım basit şekilde kurarsınız. Problem yaşarsanız yine Instagram hesabından ya da Facebook Dijital Dönüşüm Topluluğunda bu konuyla alakalı post açabilirsiniz, tartışabilirsiniz, bize sorabilirsiniz. Videonun dışında gerçi anlatılacak bir şey yok ama yine de ulaşabilirsiniz bize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, böylelikle otomasyonu yapmış olduk. Bu anlattığım otomasyonu eğer Zapier kullanarak yapamıyorsanız bile nacizane tavsiyem alışveriş tablolarınızı, yani Excel tablolarınızı manuel olarak en geç 3 günde bir Facebook'a yükleyin. Böylelikle iOS 14'ten gelen veri kaybının büyük oranda önüne geçmiş olacaksınız ve reklamlarınız çok daha iyi performans gösteriyor olacak. Bu videoyu sizden ricam e-ticaret yapan yakın çevrenizde paylaşın ki nacizane onlar da buradaki bu veri kaybının önüne geçip bu bilgilerden istifade edebilsinler. Ve eğer videonun sizlere yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.